Birçoğumuz beynin %10'unun kullanıldığı efsanesi hakkında bir şeyler duymuşuzdur. Bazı iddiaların modası geçer ve çabuk unutulur. Bazıları da ilgi çekici yanları nedeniyle varlığını sürdürür. İnsanın beyninin kullanılmayan kısmını kontrol edip zekasını arttırabileceğine inanılır. Beyinde gri ve beyaz maddelerde değişiklik olduğu görülmüştür. Fakat bu değişikliklerin tam olarak ne olduğu kanıtlanamamıştır. Bu efsanenin muhtemel kökenlerinden biri Harvard psikologlarından William James ve Boris Sidis'in William Sidis üzerinde yaptıkları testlerden sonra insanların zihinsel potansiyellerinin sadece küçük bir kısmına ulaşabildiklerini iddia etmeleridir. 1936 yılında Amerikan yazar Lowell Thomas bir kitapta William James ortalama bir insanın sadece zihinsel potansiyelin %10'una ulaşabildiğini iddia etmiştir. Efsanenin yayılmasında tabi reklamcıların da payı elbette büyüktü. Tıptaki Yanlış Anlamalar Hakkında isimli kitabın yazarı Christopher Banjek'e göre bu iddianın reklamlarda kullanılması Londra merkezli kişisel gelişim kursları sağlayıcısı olan Pelman Enstitüsü'nün iddialarıyla 1944 yılına kadar uzanıyor. Enstitünün vermiş olduğu bir gazete ilanında "Seni tutan ne? Yalnızca bir gerçek, bir bilimsel gerçek. Çünkü gerçek beyin, gücünüzün yalnızca 1/10'ını kullanıyorsunuz," diyordu. Yine 1970'lerde psikolog ve eğitmen Georgi Lozanov, beynimizin sadece %5'i ile %10'unu kullanabildiğimize inanarak bir öğretme metodu geliştirdi. 2011'de Limit Yok isimli bir film gösterime girdi. Bu filmde yaşamı pek de parlak olmayan Eddie, New York'ta düzensiz bir hayat yaşayan ve pek de başarılı sayılmayacak bir yazardır. Kız arkadaşından ayrıldığı bir gün yolda eski bir arkadaşıyla tanışan Eddie'nin hayatı tamamen değişecektir. Eski arkadaşından aldığı bir hap, Eddie'nin beyninin tam kapasite çalışmasını sağlıyordur. Bu ilaç sayesinde eski dünyası değişen, hayata farklı bir gözle bakmaya başlayan Eddie, paraya, çekiciliğe ve yüksek bir zekaya sahip olur. Ama aradan çok zaman geçmez, bu yüksek gücün yan etkileri ortaya çıkmaya başlar. Beyninin yalnızca %20'sini kullanarak bir gecede romanını yazar, yabancı dilleri öğrenir ve borsada milyonlar kazanır. Yine 2014 yılında vizyona giren Lucy filminin afişinde ilginç bir slogan kullanılır. Ortalama bir insan beyin kapasitesinin %10'unu kullanır. %100 de neler yapabileceğinizi bir düşünün. Bu filmde de eğlenmeyi seven, sıradan bir genç kadın olan Lucy, birkaç gece beraber takıldığı Richard yüzünden kendisini bir anda en azılı uyuşturucu şebekelerinin birinin içine düşmüş bulur. Vücudunun içine kurye olması için yerleştirilen yeni bir tür sentetik uyuşturucu, beklenmedik bir şekilde Lucy'nin vücuduna nüfuz edip kanına karışmaya başlayınca mucizevi bir durumla yüzleşir. Lucy'nin damarlarında dolaşan kimyasallar ona insanüstü yetenekler kazandırmıştır. Artık akıl okuma, telekinezi ve acıyı hissetmeme gibi güçlere sahip olan genç kadın, beynin tüm algı kapılarını sonuna kadar açacaktır. Bu efsaneye ilgi zamanla dünyanın her yerine yayıldı. 2002 yılında Susana Erculano 100 yıl, 2000'den fazla kişinin katılımıyla bir anket yaptı. Sonuçlar üniversite eğitimi almış olanların %59'unun beyinlerinin yalnızca %10'unu kullandığına inandığını buldu. İşin bir diğer ilginç yönü, sinir bilimciler arasında yapılan benzer bir çalışmada da %6'sının aynı efsaneye inandığı anlaşıldı. Nörolog Barry Beierstein bu efsaneyi çürüten 7 kanıt ortaya koymuştur. Barry Beierstein'a göre eğer beynin sadece %10'u kullanılıyor olsaydı, kullanılmayan bölgelere verilen hasarlar beynin ve vücudun performansını etkilemezdi ve beynin %90'ı gereksiz olsaydı, daha iyi işleyen küçük beyinlere sahip olan insanların normal insanlara göre hayatta kalma şansı daha yüksek olurdu. Peki beynimizin kaçını kullanıyoruz? Gerçek şu ki hepsini kullanıyoruz. İnsan beyninin işlevlerinden bazıları bilinçli bir şekilde yönetilebilirken bazıları tamamen irade dışında gerçekleşir. Örneğin kolumuzu ya da bacağımızı oynatmaya kendi isteğimizle karar verebiliriz. Beynimizin sadece %10'una ihtiyacımız olsaydı, beyin yaralanmalarının çoğunun fark edilebilir sonuçları olmazdı. Çünkü hasar, beynin başlangıçta hiçbir şey yapmayan kısımlarını etkilerdi. Görüntüleme teknolojisi kullanarak beyin üzerinde inceleme yapan araştırmacılar da bulgularıyla bunu ispatlamış durumda.
Katılımcılardan hiçbir şey düşünmemeleri istenen durumlarda bile aktivite dalgaları beynin tamamında görüntülenebiliyor. %10 efsanesini çürüten diğer kanıtlar, beyin hasarlı hastalar üzerinde yapılan çalışmalardan geliyor. Beyinleri hasar gören ya da beyinlerinin bir kısmı alınıp da yaşamlarına kaldıkları yerden devam eden insanlar da var. Bunun nedeni beynin telafi etme ve faaliyeti geriye kalan hangi kısmın yürüteceğini belirleme özelliğine sahip olmasıdır. Anlaşılmayan şey, beynin çeşitli bölgelerinden gelen nöron kümelerinin bilinci oluşturmak için nasıl işbirliği yaptığıdır. Şimdiye kadar uzmanların bunun gerçekten kolektif bir sinirsel çaba olduğuna inanmalarına yol açan, bilinç için tek bir yer olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Bir gecede dahi olmanın sırrını bulmayı umut eden herkese bir ışık olmak isterdik. Yine de iyi haber şu ki, sıkı çalışma hala işe yarıyor. Bir müzik aleti çalmak veya bir roman okumak gibi zorlu zihinsel işlerinde düzenli olarak çalışarak beyin gücünü geliştirebileceğinize inanmak için pek çok neden var.